Evet, atölyeme hoş geldiniz. Size daha önce de bahsettiğim gibi bu evde tarifler vereceğim. Koleksiyonlarımdan bahsedeceğim. Eee, Dekorasyon ipuçları böyle paylaşacağım ara ara. Ama ilk önce burada glutensiz pişirmeyi, glutensiz bir pastane kıvamında olsun istiyorum burası. Onun için glutensiz tarifler vermeyi düşünüyorum. Diğerlerini asmada şey yapabilirsiniz, takip edebilirsiniz diğerlerini. Bugün badem, unlu bir, kek yapacağım. Çok güzel elmalar buldum pazarda. Nefis yani tam bu mevsimin elmaları. Ceviz de vardı. Badem unu ve de maple şurup kullanacağım tatlandırmak için. Maple şurup yerine elma konsantresi de kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi, şekeri de biraz kullanabilirsiniz. Ama ben bugün bunu tercih ettim. İlk önce kuruları karıştıracağız, yaşları karıştıracağız. Sonra yaşları kuruların içinde halledip kabımıza koyacağız ve fırınlayacağız. Bu kadar basit. Önce badem unu 2 kap olarak, ben kap ölçüsünü seviyorum. 2 kap badem unumuz var. Evet, bunu böyle aldık. Badem unun içine tabii ki olmazsa olmaz bir tarçın koyacağız. Bu da 1/2 teaspoon kadar. Burada şey var, kabartma tozu. O da o kadar. Cep sodası ve de tuz. Tuzu öylesine koyuyorum. Bunları şöyle kuru malzeme olarak, şu topak topak oluyor, topaklarını yok edecek şekilde bir karıştırıyorum. O topakları gidecek. Sonra da yaş malzemeyi şey yapacağım, hazırlayacağım. Çok basit, hemen böyle alıp da malzemeniz varsa fırına atabileceğiniz bir kek olacak. Şimdi yumurtalarımızı buraya kırıyoruz. Aslında bu 3 yumurta ile yapılıyor ama daha irice yumurtalar. Bunlar çok şey olmadığı için ben 4 yumurta kıracağım. 1, 2, 3, 4. Evet, yumurtamız hazır. Şimdi bunu alıyorum. Biraz şu yumurtayı da çırpayım. Yumurtanın şeyine, içine Hindistan cevizi yağı koyacağım. 3 kaşık. Yağımızı koyduk. Şimdi maple şurubu koyuyorum. 1/3 kap, yani 1/3 bardak diyeyim ona da. 1/3 bardak koyabilirsiniz. Şeker yerine bunu koyuyoruz. Çok tepeleme de koymuyorum. Hurma özütü kullanabilirsiniz. Ondan sonra elma konsantresi kullanabilirsiniz. Her yerde, bütün şeylerde var elma konsantresi. Marketlerde. Bunu da böyle karıştırdım. Biraz vanilya koyacağım. Evet. Mis gibi vanilya. Yani elma, vanilya, tarçın ve ceviz ve bademden oluşan böyle güzel bir karışım olacak. Tam bu sonbahar havalarına, çayın yanına bir dilim kek, böyle sakin, huzurlu bir akşamüstü atıştırması olabilir. Şimdi şu şekilde şunun burasını, bu ortasını açıyorum. Bu yaş malzemeyi burayı boşaltıp ikisini bir arada, kuru ve yaşı bir arada, ondan dedim çok pratik bir şey diye. Tabii başka tarifler de vereceğim. Yani bütün tarifler böyle badem unuyla falan olmayacak. Yani daha basit, daha az malzemeli falan. Ama mesela bugün bir tane şeyli yaptım, kakaolu. Misafirlerim bayıldı. Onun için mesela onun da tarifini vereceğim.
O da basit ve çok güzel bir tarif. Şimdi elmaları böyle küçük küçük bu güzel sonbahar elmalarını dilimlemiştik. Onları da içine attım. Şu şekilde. Hepsini. İsterseniz bunları kek kalıbında, isterseniz de muffin kalıbında da tek tek dökebilirsiniz. Ben her ikisini de yapıyorum. Hem muffin'a döküyorum. Yani muffin yani küçük kek kalıpları. Hem ona döküyorum hem de şeye döküyorum. Kek kalıbına döküyorum. Bu sefer bir baton kalıbım var. Bunun içine şu şekilde şöyle yapayım. Yanlış bir şey yaptım şimdi burada. Başka bir şey alacağım. Şunu şuraya koyup şunu da alacağım çünkü öbürüyle beceremedim. Şöyle. Çok mis gibi elma kokuyor. Yani şu mevsim nefis elmalar var yani. Alaşehir'den biri geliyor, bir hanım geliyor pazara. Meyve getiriyor kendi bahçesinden. Ondan alıyorum pazardaki. Onun tezgahına bayılıyorum. Zaten içlerinde hep kurt yemi böyle izleri, delikleri falan var. Onlarla böyle seçe seçe yiyorum ve hoşuma da gidiyor o kurt deliklerini görmek. En azından ilaçlı şey değiller. Meyve. Üstte de böyle hafif hafif döverek yani elimizde parçaladığımız robotta değil de cevizleri üstüne koyuyorum. 175 derece alt üste ayarladım fırını da. Hop. Onu şey yapacağım. Şöyle bir şey. Biraz burasını kirlettim. Evet. Evet, güzel oluyor. Tavsiye ederim. Herkese afiyet olsun. Bugün de böyle bir glutensiz badem unuyla cevizli sonbahar tatlarından oluşan elmalı mis gibi böyle ekşi de olur hafif, ama tatlı elma olmasın yani hani ekşi yumuşak hepsi olabilir tatlı olmasın. Bu elmalarla yaptığım tarifi böyle bir doya doya bir yiyesim var. Evet, bir de çay yanına. Seviyorum bu keyifleri. Yani hani bir şeyler pişirdikten sonra böyle yanında çayıyla, kahvesiyle ya da bitki çayıyla. En büyük keyif benim için. Çayımı da koydum. Şimdi güzel şöyle büyükçe bir dilim keseyim kendime. Hop elimle. Evet, güzel bir şey yani. Şunu da şöyle alayım. Çatalım. Bıçağım. Evet, hepinizin böyle güzel, keyifli akşamüstü çaylarında bu keki yapmanızı ve de beni anmanızı dilerim. Herkese afiyet olsun.